Burada neler göreceğiz? Bir, yürüme parkuru göreceğiz. Buradan gidildiği zaman güzel bir sürpriz göstereceğim. Dibini göremiyorsunuz. Ağaçlardan yapılmış. Burası yine bataklık. Ana kampımız burasıydı. Yüzebiliyor ama. Bir de hatıra yazıyorsunuz buraya. İnsanlar ister bu taraftan geliyorlar. Herkese selamlar. Yeni videodan kıymetli dostlar. Bugün sizlerle farklı bir kulvardayız. Farklı bir parkurdayız. Burada neler göreceğiz? Bir, yürüme parkuru göreceğiz. Gölleri göreceğiz. Orman göreceğiz. Dağ evleri göreceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş yolumuza devam edeceğiz. Gittiğimiz yerde de bol miktarda orman meyvesi görürsek yiyeceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Video çekeceğiz. Yeni videomuz başladı. O zaman gidiyoruz. Yolculuğumuz böyle Hesşuan Gölü'ne doğru devam ediyor. Bulunduğumuz araziye Remira diyorlar. Dolayısıyla şimdi Remira'dan yavaş yavaş hedefimize doğru yolculuğumuz başlamış oldu zaten. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir patika alandan gidiyoruz. Burasının özelliği kış döneminde burayı yine özel makinelerle düzlüyorlar. Ve burada kış döneminde o karanlık gecelerde demeyelim de karanlık günlerde burada kayak yapıyorlar. Buranın özelliği şehre yakın olduğu için arabalarıyla park yerine kadar geliyorlar. Oradan itibaren de buralar dediğimiz gibi köpekleriyle, çocuklarıyla, tek başlarına, bayanlar, erkekler ve benzeri fark etmiyor. Burada yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar. Buradan gidildiği zaman ileride ince uzun bir tane baraj gölü var. Buradan gidildiği zaman oraya varılıyor ama hem burası bataklık hem az ileride daha var. Bataklık, dolayısıyla ayağınızdaki ayakkabıların ona uygun olması gerekiyor. Yoksa biraz zorlanabiliyorsunuz. Birazdan güzel sürprizler bizi bekliyor. Hazırsanız takipte kalın. Evet dostlar, yolculuğumuz, turumuz devam ediyor. Şimdi sizlere güzel bir sürpriz göstereceğim. Hazırsınız diye umuyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, Norveç'te olabildiğince çok sayıda göl var. Onların artık birçoğu haritada olsa bile isimleri yok. Buranın ismi var şansına. Şöyle bir tane kıymetli dostlar göldeyiz. Evet. Burası hemen böyle bakın, dibini göremiyorsunuz. Olabildiğince bir suyu var. Siyah renkli bir suyu var. Evet, böyle ağaç köklerinden dolayı, bitki köklerinden dolayı, böyle bitki çürüklerinden dolayı suyu böyle olabildiğince koyu renkli. Burada çok da büyük değil ama gerçekten böyle doğanın ortasında güzel bir göl. Herhangi bir şey özellikle yapmamışlar. Yine bu arka tarafta hafif bataklık alanlar var. O dediğim diğer baraj gölü bunun arkasında kalıyor. Bu gölün çıkışı ise buradan kıymetli dostlar. Sizleri böyle manzarayla baş başa bırakıyorum. Buralarda yine aynı zamanda kayak parkuru buralar. Hemen az ileride gölün öbür tarafından, daha doğrusu bu yolun hemen ucu göle vardığı için oradan tekrar buraya dönüp geliyorsunuz. O parkuru da birazdan gelirken, daha doğrusu görmeye çalışacağız, göreceğiz. Şimdi biz buradaki yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Evet kıymetli dostlar. Şimdi burada biraz buldum. Bunlardan toplayıp sizin yerinize de yiyeceğim. Normalde bunların tam böyle mevsimi. Özellikle toplanan güzel yerler oluyor. Evet. Ben burada sadece yolun kenarında bulduklarımdan yetineceğim. Çünkü daha vaktimiz var ama gideceğimiz yol fazla. Böyle.
Bakın böyle inişli yerler var. Hafif eğimli yerler var. Ama dediğimiz gibi bu eğimli alanlarda mesela giderken de şöyle düşünün, kolay olacak ama gelirken zor olacak değil mi? Ama işte dediğimiz gibi burada kışın bile insanlar kayak yapıyorlar. Geliş istikametinden. Dolayısıyla Norveç'in neden kış sporlarında başarılı olduğunu buradan da görmek mümkün. Şimdi bir tane yol ayrımına geldik. Sizlere o yol ayrımının ne olduğunu göstereceğim, söyleyeceğim. Sonra beraber hangi taraftan gideceğimize karar vereceğiz. Biz buradan gidersek Hesjøen Gölü'ne varacağız ama buradan gidersek Hesjøen Gölü'nün etrafından dolaşacağız. Şimdi bulunduğumuz araziyi sizlere gösterelim. Evet. Biz şu anda buradayız. Eğer buradan devam edersek gölün şu ucuna varıyoruz ama buradan devam edersek böyle gölün etrafını dolaşıp tekrardan geri gölün yine o ucuna varmış oluyoruz. Dolayısıyla bizim şimdi gideceğimiz yol buradaki patika yol, yani şuradaki geniş yol değil, buradaki patika yoldan devam edeceğiz. Evet, patika yol dedik ama tabii ki ortada bir patika yol yok. Böyle ağaçlardan yapılmış yol var. Neden peki ağaçlardan yapılmış yol? Çünkü bakın hemen size bir tane örnek. Buralar böyle kıymetli dostlar hep yarı bataklık alan. Dolayısıyla insanlar kolayca gezinsin diye, kolayca yürüsünler diye belediye tarafından ya da böyle gönüllüler tarafından bu şekilde yollar yapılıyor. Evet, yine bir de size sürpriz. Bizim hemen havaalanının yanında olduğumuz için böyle gün içinde bol miktarda uçağın indiğini kalktığını görmeniz mümkün. Evet, yine böyle bataklıktan geçiyoruz. Önümüzde yine kıymetli dostlar göller var. Hittalar var. Yine bir tane farklı parkur var. Belki oraya girmeyeceğiz. En sonunda gölün öbür tarafındaki Hitta'ya varacağız. Oradan geri döneceğiz. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Böyle güzel bir ortamda. Buradan gidildiği zaman o başta söylediğim şey vardı. İnce uzun baraj gölü var demiştim. O baraj gölünün üst kısmına varıyoruz. Ama şimdi biraz yolu olabildiğince sarp. Ben geçen senelerden gitmiştim. Şimdi orada vakit kaybetmeyeceğiz. Biz bu parkurumuzdan devam edeceğiz. O dediğim hittalardan bir tanesi, iki tanesi. Bakın burada. Şimdi hemen bunun yanında, öbür tarafında daha ileride olması lazım. İnsanlar böyle dağlarda, ormanlarda, gölün kenarında, deniz kenarında devletten yer kiralıyorlar. Ondan sonra istedikleri vakitte gelip burada kalıyorlar. Evet, yaşlı, genç fark etmiyor. Bazı yerlerde de devletin şeyi var. İşte bu açık hava etkinlikleri sendikası gibi bir sendika var. O sendikanın yaptığı hittalar var. Onları da kiralayabiliyorsunuz. Tabii ki bunları sahiplerinden kiralıyorsunuz. Onları ise o sendikadan kiralamanız gerekiyor. Yine kıymetli dostlar, bakın o karşıda iki tane ada var. Onların hemen içinde de bakın şeyler var. Hittalar var. Bu gölün özelliği kış döneminde tamamen buz oluyor. İnsanlar geliyorlar mesela burada buzun üzerinde gölün üzerinde kayak yapabiliyorlar. Buz pateni yapabiliyorlar. Evet, buraya ulaşım nasıl oluyor derseniz, bu öbür tarafta yine bakın bir tane daha hitta var. Ben bunu daha önce size göstermiştim. Öbür tarafta yol var. Oraya kadar geliyorlar. Oradan kayıklarla mesela bu hittalara gidiyorlar. Buraya ise ya yine böyle kayıktan geliyorlar. Bakın burada kayıklarla, ya da şu bizim o geldiğimiz istikametten karayoluyla geliyorlar. Ama karayoluyla derken tabii ki herhangi bir araç kullanmadan, yani malzemelerini genel olarak taşıyorlar. Evet, böyle güzel bir manzara sizlere göstermeye çalışıyorum. Yukarıda uçak, yanımızda önümüzde kayık, ileride göl.
Böyle güzel bir Norveç manzarası. Uçak da burada bakın. Evet, bu soldan gittiğimiz zaman yine Hittalar var. Şimdi biz tabii ki sağdan düz olarak devam edeceğiz. Böyle güzel bitkilerin arasında. Evet, olabildiğince büyük, geniş bir boş arazideyiz. Burada neden boş arazi olduğunu da hemen size göstereceğim. Önce bir şöyle 360 derece görüntü alayım. El sebebi de kıymetli dostlar burada. Bakın. Böyle bastığım zaman hemen direkt olarak altı su. Yani burası olduğu gibi kıymetli dostlar bataklık alan. Onun için insanlar burayı kullanmıyorlar. Şimdi önümüzde daha güzel yerler var. Yolculuğumuza devam edelim. Evet dostlar, yine burada da olabildiğince çok geniş bir arazi var. Burası yine bataklık. Buralar böyle ot gibi görünüyor ama bataklık. Sadece burada bakın şeyler var. Biraz böyle göl alanları var. Orada da ördekler falan yüzüyor. Evet, şimdi böyle ağaçların arasından yine güzel bir yoldan, yeni yapılmış tahta patikadan yolumuza devam ediyoruz. Evet dostlar, yolculuğumuz devam ediyor. Böyle güzel parkurumuz var. Zorlu bir yolculuk ama olsun, değiyor. Sizlerle beraber gezmek, sizlere yeni yerleri göstermek benim için güzel. Hem de eğlenceli hem de iyi bir vakit geçirmenin göstergesi olmuş oluyor. Dolayısıyla yolumuz devam ediyor. Şimdi şeyimize az kaldı. Bu gölün sonundaki Hitta'ya az kaldı. Böyle güzel bakın, yeniden size göstereyim. Böyle bir parkurdan gidiyoruz. Dolayısıyla bu parkuru yeni yapmışlar. Çünkü daha önce burada sadece böyle şey vardı. Normal şu kenardaki yollar vardı. Çok az bir mesafemiz kaldı Hitta'ya. Yolculuğumuz da devam ediyor. Şimdi artık son dönemece geldik. Karşımızda böyle biraz güneş olduğu için manzara iyi görünmeyebilir. Yapacak bir şey yok. Şimdi artık gördüğünüz üzere bu sağ tarafta şimdi Hitta'ya varacağız. Evet, Norveç'in sıcak günlerinden birisi oldu. Vallahi iyi terledim. Çok sakin gelmeme rağmen, yavaş yavaş gelmeme rağmen, çekim yapa yapa gelmeme rağmen iyi terledim kıymetli dostlar. Çünkü bilindiği üzere ormanda nem çok, havada rüzgarsız olduğu için maalesef insanı terletiyor. Evet, şimdi kıymetli dostlar, burası Husåsen diye geçen, evet güneşten göremedik, Husåsen diye geçen Hitta. Şimdi bir de bakalım, eğer gene de açık oluyor ama içinde gösterelim size. Doğayı, gölleri, bataklıkları, ormanı, patika yolları, ormanın içindeki Hittaları gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kaç tane Hitta gördünüz, kaç tane göl gördünüz, kaç tane bataklık gördünüz? Bunları yazarsanız yorumlarda sevinirim. Yorumlarda buluşmak üzere. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese Stjørdal'dan, Hesjøen'den, Remira'dan selamlar, muhabbetler.